Ve merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere öğreteceğim bir insanı nasıl çizeceğinizle ilgili olacak. Emin olun bu kısa sürede sizlere öğreteceklerimle en kısa zamanda en yüksek kaliteyi alacaksınız. İlk öncelikle sizlere çizimin 4 aşaması olduğundan bahsetmek istiyorum. Birinci aşamamız eylem çizgisini atmaktır. İkinci aşamamız her bir uzuv için eylem çizgimizin üzerine bir geometrik şekil veya çizgi koymaktır. Üçüncü aşama ise tüm bu çiziklerimizin üzerine karşımızdaki modele göre bir eskizlendirme yapmak, taslak atmaktır. Dördüncü yani son aşamamız ise eskizimizin üzerine ana hatlarıyla birlikte gölgelendirmemizi yapıp bitirmektir. Evet, sizlere az önce çizimin 4 aşamasını genel bir biçimde anlattım. Şimdi ise her bir aşamayı daha da ayrıntılandırarak videolarla birlikte sizlere göstereyim. Çizimin birinci aşamasından başlayalım yani eylem çizgisi. Bu aşamada eylem çizgisi atacağımızı söyledik. Eylem çizgisini sizlere özetle şu şekilde tanımlayayım. Karşımızdaki modelin duruşunu tek bir çizgiyle ifade etmemize eylem çizgisi denir. Eylem çizgisi için kullanacağımız 3 harf var. C, S, I. Ve tabii ki bu harfleri esnetebiliyoruz. Şu şekilde. Mesela buradaki C harfi ters dönmüş. Buradaki I harfi çapraz durmuş. Ve buradaki S'nin bir tarafı daha büyük. Örneklerimize birer tane daha devam edeyim. C harfi burada yatay durmuş. Buradaki I harfi de tamamen yatay durmuş ve buradaki S harfi de ters dönmüş. Evet, gördünüz. C, S ve I harflerini esnetmekte özgürsünüz. Tabii ki karşınızdaki modele uygun olacak bir biçimde. Şimdi sıra gelsin ikinci aşamaya. İkinci aşamamızda eylem çizgimizin üzerine karşımızdaki modele göre her bir uzvu için geometrik şekil veya çizgiler koyacağımızı söylemiştik. Ve tabii ki koyduğumuz geometrik şekiller ve çizgiler insanın anatomik oranlarına uygun olması gerekiyor. Peki nedir bu oranlar? İlk öncelikle oval şeklinde bir kafa çiziyoruz. Büyüklüğü önemli değil. Büyüklüğünün neden önemli olmadığını sizlere daha sonra açıklayacağım. Şimdi kafamızı çizdik ve tabii ki ilk öncelikle eylem çizgimizi attık ve sonra onun üzerine kafamızı çizdik. Devam edelim. Benim çizeceğim gövde kafanın 1,5 katı büyüklüğünde olmalı. Sizlere bunu daha iyi anlamanız için şöyle anlatayım. Şu kadar alıyoruz. Yani bir kafa boyutu kadar. Bir de bunun yarısını alıyoruz. Bu ikisinin birleşmiş alt alta uzunluğu da bize gövdeyi veriyor. Aynı ekranda gördüğünüz gibi. Kalçaya geçelim ve kalça daha kolay çünkü direkt bir kafa boyutunda. Bir kafa boyutunda daire atmamız yeterli olacaktır. Ve dikkat edin daire diyorum, oval değil. Şimdi biz kafayı oval şeklinde çiziyoruz. O zaman kafa boyutunda daireyi nasıl atacağız diye soran olursa şimdiden cevaplayayım. Bir kafa boyutunu al, bir kenara koy. Sonra bir tane daha al ve yatay çevir. İkisini birleştir ve artı şeklinde olsun. Ardından etrafına bir daire çiz. Bu kadar. Ha, ek olarak hemen şimdiden söyleyeyim. Size verdiğim oranları illa kusursuz bir şekilde koymanıza gerek yok. Yapabiliyorsanız göz kararı koyun. Ama eğer bunu şu an için yapamıyorsanız az önce verdiğim taktikleri kullanabilirsiniz. İşte artı yapmak, bir kafa boyutunu alıp sonra bir de onun yarısını alıp alt alta koymak gibi. Bir de tekrardan ek olarak ben böyle anlattığımda uzun uzun oluyor. Çünkü size ayrıntılı anlatmam ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışmam gerekiyor ki ben de bunu yapıyorum en iyi şekilde öğrenmeniz için. Ve çalışmaya başladığınızda şu gerçeği göreceksiniz. En az 2 hafta içinde tüm bu anlatmış olduğum anatomik oranlar falan filan neredeyse elinize oturmuş olacak ve birinci ayınızı tamamladığınızda artık neredeyse hiç düşünmeden otomatik olarak elleriniz bu anatomik oranları kendi kendine koymaya başlayacak. Evet, öyleyse kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi sıra kolların ve bacakların anatomik oranlarına geldi. Bacaktan devam edelim. Sıra kolların ve bacakların anatomik oranlarına geldi. Bacaktan devam edelim. Bacaklar kalçadan ayak bileğine kadar 3 kafa tutuyor. Hatta bunu daha da kolaylaştıralım. Biz bir bacağı ikiye böldüğümüzde üst kısım 1,5, alt kısım 1,5 kafa olacaktır. Tıpkı gövde gibi. Ve bacakların tam ortasına da diz kapağı geliyor. Şimdiden uyarayım.
1,5 kafa uzunluğunda üst bacağı çizip sonra altına diz kapağını koyup ardından 1,5 kafa uzunluğunda alt bacağı koyduğumuzda elde ettiğimiz uzunluk 3 kafadan büyük olacaktır. Yani anlayacağınız diz kapağını 3 kafa boyutundaki bacağın içine koyuyoruz. Tıpkı resimlerle anlattığım gibi. Evet, bacaklar bu kadardı. Şimdi sıra kollarda. Kolların uzunluğu omuz dahil el bileğine kadar toplam 2,5 kafa. 1,25 üst kol, 1,25 alt kol. 1,25'i bir çeyrek olarak da tanımlayabiliriz. Ki bu çeyrek kısmı da bir kafayı yatay olarak 4 eş parçaya bölüp içlerinden birinin uzunluğunu almak demek oluyor. Son olarak ellerin ve ayaklarında uzunluğunu vereyim. Neden çizimin ilk başlarında kafayı büyük veya küçük çizmenin öneminin olmadığını söyleyeyim ve ardından da bu konuya ait hızlandırdığım çizim videolarımın üstünden çok güzel bir özet ve öğrenim yapalım. Başlayalım. Ellerin ve ayakların uzunluğu kafanın ortalama 4/3'e ediyor. 5/4'ü de olabilir çünkü bu uzunluk insandan insana değişiyor doğal olarak. Kısacası ben göz kararı koyacağım diyorsanız karşıdaki modeli de dikkat ederek bir kafa ölçüsüne gerçekten yakın çizmeye çalışın. Şimdi de neden ilk başta kafayı çizdiğimizde kafayı büyük veya küçük çizmemizin öneminin olmadığını söyleyeyim. Çünkü kafayı küçük de çizseniz, kafayı büyük de çizseniz gövdeyi çizmek için yine 1,5 katını alacaksınız. Veya bacaklarsa yine kafanın 3 katını alacaksınız. Tüm bunlar bir kenara size şunu söylemek istiyorum. Elinizdeki kağıda göre her zaman büyük çizmeye çalışın. Çünkü gerçekten büyük çizdiğinizde daha fazla performans elde edeceksiniz. Bunu da şöyle kanıtlayayım. Diyelim ki küçük bir resim çizdiniz ve bu resme 5 milimetrelik çizgi attınız. Bir de bu resmin 10 kat büyüğünü çizdiniz ve aynı yere tekrar 5 milimetrelik bir çizgi attınız. Eğer bu 5 milimetrelik çizgi hatalıysa küçük olan resminizin resmen battığını görebilirsiniz. Öte yandan büyük olan çiziminizde bu iş fark edilmeyebilir bile. Ve tabii ki bu hatalarınızı silebilirsiniz. Ancak küçük resminizde şu hatalar ortaya çıkabilir yeniden. Silginiz o çizime büyük geleceği için hatalı çizgi beraberinde doğru çizgileri de silebilir. Ki bunun gibi daha birçok dert var. O yüzden mesela 25 dakika B üstü çizimlerinizi A4 kullanıyorsanız A4'e tam sığdırmaya çalışın. Şimdi hızlandırılmış video çizimlerine geçelim. Çünkü 3. ve 4. aşamaları da orada anlatacağım. Ve ek olarak az önce de dediğim gibi çok güzel bir özet ve anlatım yapmış olacağız. Bundan sonra da yapmanız gereken günlük çizim rutinlerini de anlatayım ve ardından videoyu bitirelim.